Melissos ve Zenon. Melissos, 5. yüzyılda Samos'ta yaşamış ve Parmenides'in öğrencisi olmuş bir filozoftur. Hatta bazı kaynaklar Herakleitos'un da öğrencisi olduğunu söyler. Melissos, Parmenides'in şiirsel ifadelerle anlattığı varlık birdir düşüncesini daha sade bir dille ve düz yazı kullanarak herkesin anlayabileceği şekilde açıklamıştır. Ona göre eğer varlık bir olmasaydı, ya kendi içinde bir sınıra sahip olurdu ya da başka bir varlık tarafından sınırlandırılırdı ki Melissos'a göre bu imkansızdır. Melissos'a göre evren sınırsızdır, hiç değişmez, hareket etmez, parçalara bölünemez, sonsuzdur ve her yeri aynıdır. Bu düşünceden yola çıkarak iki önemli sonuca varır. Birincisi, acı diye bir şeyin gerçekte var olmadığıdır. Çünkü acı çekmek, varlığın eksik olduğunu gösterir ki bu da imkansızdır. İkincisi, boşluk diye bir şeyin olmadığıdır. Çünkü boşluk, yokluğun bir parçası olmalıdır ve yokluk diye bir şey yoktur. Bu nedenle herhangi bir şeyin yer değiştirmesi mümkün değildir. Çünkü evrende zaten her yer doludur. Hareket edecekleri boş bir yer yoktur. Eğer evrende azalma, çoğalma ya da şekil değiştirme gibi şeyler olsaydı, evren bir gün kendini bile bilemeyecek kadar değişirdi. Hatta belki de yok olurdu. Ona göre evrendeki en ufak bir değişiklik bile onu tamamen yok etmeye yeterdi. Tıpkı Melissos gibi, Aristoteles'in diyaloğun kurucusu olarak kabul ettiği elealı Zenon da, Melegerenç'i yaklaşık 430 yılları arasında yaşamış ve Parmenides'in öğrencisi olmuştur. Zenon da özellikle hareketin imkansızlığı üzerine çok ünlü savlar ortaya atmıştır. Felsefe tarihinde Zenon'un paradoksları olarak bilinen bu savlar, aslında hocası Parmenides'in öğretilerini desteklemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Zenon'a göre mesafeler ve hareketler sonsuza kadar bölünebilir. Ona göre hareket diye bir şey yoktur. Çünkü hareket eden bir şey, hedefine ulaşmadan önce mutlaka yolun yarısını gitmek zorundadır. Örneğin bir stadyumun sonuna ulaşmak için sonsuz sayıda mesafe kat etmeniz gerekir. Çünkü önce o mesafenin yarısını, sonra o yarının yarısını, sonra onun da yarısını gitmeniz gerekir ve bu böyle sonsuza kadar devam eder. Sonuç olarak her mesafe ikiye bölünebildiği için aslında kat edilmesi gereken kesin bir ilk mesafe yoktur. Bu da böyle bir koşunun başlangıç noktasının olmadığı anlamına gelir. Başlangıç yoksa bitiş de yoktur. Öyleyse Zenon'a göre hareket bizim için sadece bir göz yanılmasından, bir illüzyondan ibarettir. Zenon'un en çok bilinen paradoksu, Yunan kahramanı Akilleus'un adıyla anılan Akilleus ve kaplumbağa paradoksudur. Bu paradoksa göre hızlı koşucu Akilleus ile bir kaplumbağa yarış yaparsa ve kaplumbağa yarışa Akilleus'tan biraz önden başlarsa, Akilleus asla kaplumbağayı geçemez. Çünkü Akilleus kaplumbağanın başladığı noktaya geldiğinde kaplumbağa da biraz daha ilerlemiş olacaktır. Akilleus o mesafeyi de koştuğunda kaplumbağa yine biraz daha ilerleyecektir ve bu böyle sürüp gidecektir. Sonuç olarak Akilleus hiçbir zaman kaplumbağayı yakalayamayacaktır. Bir diğer ünlü Zenon paradoksu ise ok paradoksudur. Bu paradoksa göre yaydan fırlatılan ve ilerleyen bir oku düşünün. Ok, zaman içindeki her anda belirli bir konumda olacaktır. An, belirli ve tek bir noktaysa okun o anda hareket etmek için zamanı yoktur, yani o anda durağandır. Bu, okun gelecek anlarda da durağan olacağı anlamına gelir. Sonuç olarak ok her an durağan olacağı için aslında hareket etmemektedir. Parmenides ve onun öğrencileri Melissos ve Zenon'un ortak noktası, kendilerinden önceki düşünürlerden farklı bir düşünme şekli ve yöntemi geliştirerek felsefe tarihinde yeni bir sayfa açmış olmalarıdır. Ancak hepsine nasıl düşünmeleri gerektiğini öğreten Parmenides olduğu için şüphesiz onun öğretisi her zaman daha önemli bir yere sahiptir. Parmenides'in tüm felsefesi, varlığın ve onun doğasının ne olduğunu anlamak üzerine kuruludur. Başka bir deyişle, onun felsefi problemi sadece ve sadece varlık problemidir. Ona göre en önemli şey, iki farklı bilgi yolunun ve bu yolların sonunda varılacak sonuçların birbirinden çok farklı olduğunu anlamaktır. Ona göre varlık birdir, bütündür, doğmamıştır, sonsuzdur, sarsılmazdır, tamdır, hareketsizdir, eşsizdir, süreklidir ve sınırsızdır. Bu düşünceleriyle Parmenides, Miletos okulunun evrenin yapısıyla ilgili soruları yerine
varlık problemini gündeme getirmiş ve felsefeye yeni bir yön vermiştir.